Galata Kulesi dünyanın en eski kulelerinden biri olup Bizans İmparatoru Anastasius tarafından 528 yılında Fener Kulesi olarak inşa ettirilmiştir. 1204 yılında 4. Haçlı Seferi'nde geniş çapta tahrip edilen kule, daha sonra 1348 yılında İsa Kulesi adıyla yığma taşlar kullanılarak Cenevizliler tarafından Galata surlarına ek olarak yeniden yapılmıştır. Kuşa çevirip fırtınaya kapılmış aşıkım dolu. Felek benim yazımı kuşa çevirip fırtınaya kapılmış aşıkım dolu. 1717'den itibaren kule, yangın gözleme kulesi olarak kullanılmıştır. Yangın, ahalinin duyulabilmesi için büyük bir davul çalınarak haber verilmekteydi. 3. Selim döneminde çıkan bir yangında kulenin büyük bölümü yanmıştır. Onarılan kule 1831 yılında başka bir yangında yine hasar görmüş ve onarılmıştır. ...17. yüzyılın ilk yarısında 4. Murat döneminde Hazarfen Ahmet Çelebi, Ok Meydanı'nda rüzgarları kollayıp uçuş talimleri yaptıktan sonra tahtadan yaptırdığı kartal kanatlarını sırtına takarak 1638 yılında Galata Kulesi'nden Üsküdar Doğancılar'a uçmuştur. Bu uçuş Avrupa'da ilgiyle karşılanmış, İngiltere'de bu uçuşu gösteren gravürler yapılmıştır. Kule, Türklerin eline geçtikten sonra hemen her yüzyıl yenilenmiş ve tamir edilmiştir. 16. yüzyılda Kasımpaşa tersanelerinde çalıştırılan Hristiyan savaş esirlerinin barınağı olarak kullanılmıştır. Sultan 3. Murad'ın müsaadesiyle burada müneccim Takiyüddin tarafından bir rasathane kurulmuş, ancak bu rasathane 1579'da kapatılmıştır.
1875 yılında bir fırtınada külahı devrilmiştir. 1965'te başlanıp 1967'de bitirilen son onarımla da kulenin bugünkü görünümü sağlanmıştır. Yerden çatısının ucuna kadar olan yüksekliği 69,90 metredir. Duvar kalınlığı 3,75 metre, iç çapı 8,95 metre, dış çapı da 16,45 metredir. Yapılan statik hesaplamalara göre ağırlığı yaklaşık 10.000 ton, kalın gövdesi işlenmemiş moloz taşındandır. Derinliğinde bulunan çukurların altındaki kanalda birçok kafatası ve kemik bulunmuştur. Orta boşluğu bodrumu zindan olarak kullanılmıştır. Kulenin tarihinde bazı intihar olayları kayıtlara geçmiştir. 6 Haziran 1973 günü ise ünlü şair Ümit Yaşar Oğuzcan'ın 15 yaşındaki oğlu Vedat kuleden atlayarak intihar etmiştir. Oğuzcan bunun üzerine Galata Kulesi adlı şiirini yazmıştır. ...6 Haziran 1973... ...pırıl pırıl bir yaz günüydü. Aydınlıktı. Güzeldi dünya. Bir adam düştü o gün Galata Kulesi'nden. Kendini bir anda bıraktı boşluğa. Ömrünün baharında... ...bütün umutlarıyla birlikte paramparça oldu. Bir adam düştü Galata Kulesi'nden. Bu adam benim oğlumdu. Gencecikti Vedat. Işıl ışıldı gözleri. İçi bütün insanlar için sevgiyle doluydu. Çıktı apansız o dönülmez yolculuğa. Kendini bir anda bıraktı boşluğa. Söndü güneş, karardı yeryüzü. Bütün zaman durdu. Bir adam düştü Galata Kulesi'nden. Bu adam benim oğlumdu. Açarken ufkunda güller alevden, çıktı her günkü gibi gülerek evden. Kimseye belli etmedi içindeki yangını, yürüdü kendinden emin sonsuzluğa doğru. Galata Kulesi'nde bekliyordu ecel, bir fincan kahve, bir kadeh konyak. Ölüm yolcusunun son arzusuydu bu. Bir adam düştü Galata Kulesi'nden. Bu adam benim oğlumdu. Küçücüktü bir zaman. Kucağıma alır, ninniler söylerdim ona. Uyu oğlum, uyu oğlum, ninni. Bir daha uyanmamak üzere uyudu Vedat. 6 Haziran 1973. Galata Kulesi'nden bir adam attı kendini bu nankör insanlara. Bu kalleş dünyaya inat. Şimdi yine bir ninni söylüyorum ona. Uyan oğlum, uyan oğlum. Uyan Vedat, Vedat, Vedat.